Bütün gözlem cihazları bu cisme odaklanmış vaziyette. Peki bu cisim dünyaya yaklaşıyor mu? Şu anda hareket halinde mi? Şu an tekrar U dönüşü yaparak güneş sistemimize tekrar giriş yapıyor. Yani bugüne kadar dünya içerisine inen bir ana gemi tespit edilmedi henüz. 4 aylık bir zaman var. Bu süre içerisinde dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olabilir. Belki de dünya için büyük bir iyiliğin habercisi de olabilir. Robert Salas isimli bir subay, emekli subay. Kendisinin 1967 yılında bir askeri tesiste yaşadığı bir olayı anlattı yakın zamanda. Bu da yeni bir bilgidir. Burada ilk defa paylaşıyorum. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta bugün çok değerli bir konuğum var. Kuzey Atacan, araştırmacı, yazar. Kuzey Atacan bizlerle birlikte. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda UFO ile ilgili, uzaylılarla ilgili çok önemli yayınlar gerçekleştirdik ve bazı yayınlar şu günlerde tekrar gündeme geliyor. Sebebi ise artık uzay araştırmalarının biraz daha hız kazanmış olması diyebiliriz. Çok önemli bilgiler konuşacağız dedik. Dünyaya yaklaşmakta olan çok önemli bir uzay aracı var. Tarihte yakın detayları alacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sercan Bey. Ben aslında çok merakta bırakmak istemiyorum izleyicilerimizi. Dünyaya yaklaşmakta olan bir cisim var. Evet. Çok yakında. Hatta siz diyorsunuz Kasım sonu Aralık başı gibi dünyaya gelebilir. Evet. Uzay aracı ne ifade ediyor dünya ve Türkiye için? Şöyle söyleyeyim, yakın zamanda güneş sistemimize giren 3 tane cisim tespit edildi. Bunlar ki çok yüksek teknolojiye sahip gözlem evleri tarafından resmi olarak raporlanmış vakalar. Bunlardan ilki 2017 yılında Oumuamua ismi verilen, Hawaii dilinde de uzaklardan gelen elçi adı verilen devasa bir cisimdi. Pro şeklinde devasa bir gemi tasvir edildi. Ve bunların işte meteor, asteroid olduğu söylendi. Arkasından yine bir Borisov isimli bir cisim yine 2019 yılında giriş yaptı güneş sistemimize. 2025 yılında da Haziran'ın 25 ve 29'ları arasında ama resmi olarak tanımlanan bir tane daha cismimiz var. Bu da 3I Atlas olarak geçiyor. 3I Atlas. Şu anda bizi dünyayı tehlike altında bırakan cismin ismi 3I Atlas. 3I Atlas. Evet. Şu an ekranlara verelim onu. Evet, şu an gördüğünüz gibi ekrana giriyor. Bu hocam çelik mi, demir mi, nasıl bir şey bu? Dış kaplamasına baktığınız zaman kayadan. Yani kayadan. Bir meteor gibi gözüküyor. Meteor. Fakat detaylı göktaşı gibi. Aynen gerçekten göktaşına benziyor. Zaten uzmanlar ikiye bölünmüş bu durumda. Kimisi bunun bir meteor olduğunu iddia ediyor. Kimisi diyor ki bu bir dünya dışı uzay aracıdır. Güneş sistemimizin dışından geliyor. Şimdi zaten detayları konuşacağız fakat dış kaplamasına baktığımızda normal bir meteoroid görüntüsü var. Ama daha detaylı incelemelerde piksel piksel incelediklerinde güneş ışığını yansıtan metalik bir yüzey olduğu fark edildi. Bu resmi raporlarda bu şekilde geçiyor şu an. Ve bilim dünyası ikiye ayrılmış vaziyette bu konuyla ilgili. Yani güneş ışını yani boyutu ile ilgili bir tespite varabiliyor muyuz? Tabii. Yani söylenenlere göre 3 kilometreyi bulan bir cisimden bahsediyorlar. Farklı kaynaklara farklı ölçüler de veriliyor. 11 kilometre olduğuna dair de söylentiler var. Ama şu an ilk tespit edilen hani resmi olarak bilinen boyutuyla 3 kilometre olduğu söyleniyor. 3 kilometre uzunluğunda bir cisim. Evet, 3 kilometre uzunluğunda bir cisim. Dıştan baktığınız zaman bir proyu andırıyor, sigarayı andırıyor, bir meteoroid şeklinde. Fakat çok hani normalde tanımlanan şeylerin çok dışında özellikler sergiliyor. Yani bizim literatürümüze girmiş gök cisimleri dışında çok daha derin, çok daha enteresan gizemli özellikleri var. Peki bu cisim dünyaya yaklaşıyor mu? Şu anda hareket halinde mi? Tabii ki yanımızdan geldi geçti, hatta yakın bir zamanda geldi geçti. Şu an tekrar U dönüşü yaparak güneş sistemimize tekrar giriş yapıyor. Peki dünya açısından bir risk çözemeyiz herhalde bunu, değil mi? Yani risk anlamına gelir mi, gelmez mi? Şu an zaten dünyanın her yerindeki gözlem evleri, yani Afrika'daki, Hawaii'deki, Amerika'daki, Kaliforniya'daki, yani bütün 1.4 megapiksellik, milyar megapiksellik bütün gözlem cihazları bu cisme odaklanmış vaziyette ve bu cismi analiz ediyorlar. Süratini, işte yörüngesini, hareketlerini tek tek inceliyorlar. Yani şu an için bir tehdit gözükmüyor. Gündemde evet, medyada bir takım şeyler var, söylentiler var. Bir istila söz konusu olabilir ya da bir çarpışma olabilir mi? İşte falan gibisinden. Ben bir saldırı olacağına inanmıyorum. Belki bir teğet geçme durumu söz konusu olacak ya da belki de atmosferimizin dışında, güneş sistemimizin içerisinde bir yerde konuşlanıp belki de bizim gidişatımızı takip ediyor olacaklar. Şimdi bu 3I Atlas dünyaya sen de dedin araştırmalara baktığına göre Kasım sonu Aralık başı gibi dünyayla karşı karşıya gelebilir. Tabii ki bunun içinde dünyalılar olmayacak. Tabii ki de. Yani bir uzay cismi, uzay gemisi diyebilir miyiz? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Zaten şu an söylenenler bunun üzerine. Uzay gemisi Harvard'daki üzerine. Profesör Avi Loeb açık cismi incelediğinde, zaten onun görsellerini analiz ettiklerinde bunun sıradan bir meteoroid olmadığını, olamayacağını söylediler. Çünkü
Bilindiği üzere bir meteoroidler ve asteroidler bir takım artık alana partiküller bırakırlar Güneş sistemine girerken. Veya bir gezegeni yakınından geçerken onun çekimine kapılır. Ya yavaşlama yaparlar ya da orada yanarak bir şekilde form değiştirir, yok olurlar. Belki parçalanıyorlar. Ama bu cismin çok enteresan bir yapısı var. Güneş sistemine giriyor, belli yerlerde hızlanıyor, belli yerlerde duruyor. Güneşin önünden geçerken bile güneşin önünden geçti. Geçerken de sanki bir itici sistemi varmış gibi, bir ateşleme sistemi var gibi bir anda hızlanabiliyor. Ve ölçülebilen mesafe ve hız ölçüldüğünde yaklaşık 244 bin kilometre, hatta 210 bin ile 244 bin arasında bir hıza sahip olduğu söyleniyor. Çok büyük bir hız hocam, 244 Düşünün ki güneşin önünden geçiyor. Güneşin çekim alanına girmiyor. Girdiği anda da zaten hızlanıyor, uzaklaşıyor. Ve yanmaya falan herhangi bir parçalanma da söz konusu değil. Arkasında su buharı, partiküller, işte bir takım metal veya kaya oluşumları da bırakmıyor. Hiçbir dediğim gibi meteor, asteroidle uyuşmadığı gibi belli bir eliptik yörüngesi var kendine göre. Bir manevra sistemi var. Peki dünyaya gelecek ama yani dünya sistemine girecek. Hangi kıtaları etkileyeceği konusunda bir bilgi var mı? Herhangi bir şey yok ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim ufoloji literatüründe mesela ana gemiler dediğimiz cisimler var. İşte bu devasa pro şeklinde gemiler, gün diskleri dediğimiz, gündüz disklerini buraya bırakan devasa cisimler bunlar. Bunlar çok fazla bizim gün şeyimize girmiyorlar, dünya atmosferimize girmiyorlar. Çünkü dünyanın içerisine girdikleri zaman bu araçlar çok büyük olduklarından bir atmosferde manyetik alanda ve işte aurasında yırtılmalar olabilir. Böyle devasa gemilerin daha çok biraz daha dışında bırakmayı tercih ediyorlar dünyamızın yörüngesini. Ben dünya içerisine gireceğini sanmıyorum. Çünkü çekilen fotoğraflarda, videolarda bile çoğunlukla çekilen ana gemilerde hep dünya atmosferinin dışında görüntüler var. Sadece biz uzaktan onların bazı formları, silüetlerini tespit edebiliyoruz. Yani bugüne kadar dünya içerisine inen bir ana gemi tespit edilmedi henüz. Büyük ihtimalle bu cisimde bir gözlem gemisi, bana göre bir gözlem gemisi. Ve dünyamızın son gidişatını, işte bu nükleer saldırı tehlikesi, insanların savaşları, şunlar bir şekilde bizi gözlemliyorlar. Peki şunu soracağım hocam sana. Yani sen uzayla ilgili kitapların da var. Hatta bu ikinci kitabını bunu gösterelim bir kez daha. Çağlar boyu gizlenen UFO gerçeği. İkinci kitap, ilkini okumayanlar varsa ilkini de temin edebilirsiniz. Da çok değerli bilgiler var. Şimdi uzayla ilgili çok önemli araştırmalar yapıyorsun derken yani orada dünyanın yaptığı araştırmaları tek tek ele alıyorsun. Kitaplarında da yer veriyorsun bunlara. Şimdi bu cisimle ilgili baktığımız zaman nasıl bir olasılık söz konusu? Yani bunlar bize az önce çok doğru bir şey söyledin aslında. Bizim dünyadaki savaşlar, nükleer tehditler, nükleer silahların yapımı vesaire. Dünya büyük bir tehdit altında zaten. Tabii ki dünyamızın jeomanyetik alanı bile değişiyor şu an. Tehlikeye sokmak için dünyayı uzaylılara gerek yok. Uzaylılar belki de bu kötülüğe dur demek için gelebilir mi sence? Böyle bir ihtimal var mı? Zaten öyle bir şey var. Şimdi yakın zamanda bir tane askeri bir yetkili açıklama yaptı kendisi. 84 yaşında bir emekli hava kuvvetleri subayı kendisi Amerika'da. Robert Salas isimli bir subay, emekli subay. Kendisinin 1967 yılında bir askeri testte yaşadığı bir olayı anlattı yakın zamanda. Bu da yeni bir bilgidir. Burada ilk defa paylaşıyorum. Askeri testteki nükleer başlıkları etkisiz hale getirdikleri, bir takım işte savunma mekanizmalarını duraklattıkları ve kendileri uzaklaştıktan sonra özellikle tekrar aktif haline geldiğini söylüyor sistemlerin. Yani askeri üslerdeki nükleer tesisler, yani nükleer füzeler olsun ve işte fırlatma rampaları falan veya mekanizmalarını etkisiz hale getirdikleri söyleniyor gözlemler sırasında. Kendisi de 1967 yılında Montana'daki Malmstrom hava üssüne görev yapıyor bu kişi. Bu neydi hocam rütbesi? Kendisi hava kuvvetlerinde emekli bir subay. Emekli subay. Amerika'da 84 herhalde. yaşında evet. Emekli subay. Robert Salas. Robert Salas. Emekli subay şunu söylüyor yani. Uzaylılar gerçekten var. Dünyanın kötü gidişi ortada. Evet. Hatta nükleer bir harekete geçildiği zaman bunlar durdurma yetkisine de sahip. Kendilerince tabii bu ki, imkanları da var. Zaten en yakın zamanda işte Fukushima'da yaşanan bir deprem sonrasında da dikkat ederseniz orada da bir sızıntı söz konusuydu. Orada da birçok UFO faaliyeti gözlemlendi. Hemen tesisin üzerinde birçok cisimler görüntülendi, kameraya alındı. Ve arkasından nötralizasyon çalışması dediğimiz radyasyon enzimleme olayı başladı. Ki sızıntı olmasına rağmen bu dışarıya yansımadı. Bu cisimlerin görülmesiyle bu sızıntının engellenmesi aynı zamanda denk geliyor. Aynı zamanda biz hep böyle bir panik havası var. Mesela medyada bunu görüyoruz. Deprem olacak, UFO'lar gözüktü. UFO'lar gözüktü, deprem olacak. Evet, böyle söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Bakın UFO'lar gözüktü, illa deprem olacak diye bir şart yok. Çünkü deprem anında biliyorsunuz şehir ışıkları kapanıyor. O anda bir takım şeyler oluyor ve gökyüzü daha netleşiyor. Göremediğimiz cisimleri görme şansımız oluyor.
Ve UFO'lar buradaki yani yer altındaki ley hatları olsun bir takım enerji merkezlerinin enerjilerini enzimliyorlar. Bir şekilde onları nötralize ediyorlar aslında. Hani illa UFO geldi kıyamet senaryosu gibi bir şey yok. Belki de bize yardım ediyorlar. Oradaki fazla birikmiş enerjiyi alıp belki de şiddetini düşürüyorlar bazı şeyleri. Çünkü ne zaman bakıyorsunuz bir yerde tsunami felaketi oluyor orada gözlemliyor. Bir savaş mesela ilk Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ben bunu televizyonda söyledim. Evet. Sizin programda da olsun Türkiye Haber programında da işte paylaştım bunu. Savaş sırasında çekilen çok devasa cisimler var. Görüntüler, kayıtlar vardı. Ve bize inanmadılar. Biz dedik ki bunlar gözükecek ve müdahale edecekler. Daha sonra Rus birimlerinin yapmış olduğu açıklamalarda işte tanklara saldırı oldu, gökyüzünden bir takım müdahaleler geldi, teknik sistemlerin donduğu çok enteresan vakalar var. Biz bunların görüntülerini paylaştık zaten. Çok önemli bir şey ya. Aslında söyledikleri çok önemli. O zaman şöyle Ağustos ayında olduğumuzu varsayıyoruz. Ağustos'u daha bitirmedik diyelim. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani 4 aylık bir zaman var. Yani 4 aylık bir zaman var. Bu süre içerisinde dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olabilir. Belki de dünya için büyük bir iyiliğin habercisi de olabilir. Tabii ki zaten biz hep en başından beri söylüyoruz. Yani kitabımızda bunu anlatıyoruz zaten. Antik uzaylılarla ilgili kitabımız. Bu varlıklar dünyada ilk insan yani yaratıldığından, tohumlandığından diyelim. Onlar bizi yarattı demiyoruz. Bakın altını çiziyorum özellikle. Bazıları bu şekilde iddiada bulunuyor. İlk insan dünyada var olduğundan beri bu varlıklar zaten gelip gidiyorlar sürekli. Ve bizlerin genetik DNA'ları üzerinde bir takım biyolojimiz üzerine oynamalar yaptılar. Bugünkü yani güncel formumuza gelmemize bayağı etkileri var. Yani onlar şunu söylüyor. Diyor ki işte siz Atlantis, Lemuria, Mu kıtası veya batmış olan bütün uygarlıklar aslında bizlerle sizlerin bir ortak yapımıydı. Ve biz bir takım felaketler yaşadık. Bazıları insanlardan nefret etmiş, yok etme yoluna gitmiş. Mesela bu Anunnakilerden bahsediyorlar. Evet. İşte o dönemlerde insan nesli birçok defa yok olmuş. Nuh'un gemisi de bunu sayabiliriz. Yani tufanlar olmuş, farklı şeyler olmuş falan. Ama zaten aslında çok derin bir konu. Biz bunun Nuh'un gemisinin bir uzay gemisi olabileceğini iddia ediyoruz. Çünkü eski parşömenlerde Ölü Deniz yazıtlarına baktığınız zaman bunları görüyoruz zaten. Orada dairesel şekilde bir gemiden bahsediyor falan. Yani bunlar hiçbir zaman insanoğlunun yok olmasını istememişler tam anlamıyla. Şöyle söyleyeyim, Kaliforniya'daki mesela öncelikle ondan bahsedeyim. NASA'nın Jet Propulsion laboratuvarından Paul Kodes bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmış. Zaten cismin yapmış olduğu manevralara bakıldığında zaten sıradan bir cisim olmadığını tespit etmiş. Şu an Güneş sistemimizin yaklaşık 3.8 katı uzaklığındaymış. Mesafe olarak da bunu tespit etmişler. 244 bin kilometre hızla ilerlediğini söylemişler. Bunun da normal bir gök cismiyle asteroitle uyuşmadığını açık açık söylemiş. Yani böyle bir manevra yeteneğinin olmaması, bu süratin olması falan filan çok enteresan gelmiş. Bunu Paul Kodes söylüyor. Kaliforniya NASA Jet Propulsion Merkezi laboratuvar koordinatörü. Bir de son bir şey daha ekledim konuyla alakalı olarak. Tabii. 16 Ağustos 1976 yılında da biliyorsunuz 69 yılında Apollo uçuşlarının birçoğu iptal edilmişti. Yani evet. Daha sonrasında yapılmadığı söylendi halbuki bizlere ama yapıldı. Apollo 20 misyonu adı altında gizli bir operasyon yapıldı. Ay yüzeyinde devasa bir gemi tespit edildi. Bu da aynı şekilde bizim bu az önce bahsettiğimiz gibi 3I Atlas ya da Oumuamua gibi devasa bir cisim. Evet, bu da ayın yüzeyine çökmüş vaziyette. Binlerce yıldır da orada olduğu söyleniyor. Ve bu geminin içine girildi. Orada da bir takım incelemeler yapıldı. Bu geminin bir laboratuvar gemisi olduğu ortaya çıktı analizlerde. Ve geminin içerisinde de tüplerin içerisinde işte bir takım laboratuvar odalarında farklı varlık türleri, yaratık türleri de tespit edildi. Bilim kurgu filmi gibi düşünün. Ve buradan insanımsı bir takım varlıkların mumyaları da dünyaya getirildi. Yani uzaylı olduğu kesin değil ama değil mi? Başka bir şey varlık da olabilir mi? Tamamen dünya dışı varlıklar. Dünya dışı. İnsan formunda varlıklar da var. Hiç tanımlayamadığımız, bizim şu an bilmediğimiz, hatta basına sızmayan bir takım görseller de var ve bunlar dünya örnekleri de getirildi. Yani dünya dışı varlıklara ait. Bu gemi bir laboratuvar gemisiydi. Büyük ihtimal benim düşüncemde bu gemi ya bir askeri bir amiral gemisi, gerçekten gözlemlemek veya herhangi bir müdahale anında artık nasıl bir şey düşünüyorlarsa bilmiyorum, bir müdahaleyi düşünüyor olabilirler. Ya da bir laboratuvar gemisi, herhangi bir yıkım olduğunda belki bir takım numuneler almak adına Nuh'un gemisi gibi dışarıda bekliyor diye düşünüyorum. Ama bir saldırı savaş beklemiyorum. Çok teşekkürler. Vallahi bu bölüm çok düşündürücü bir bölüm aslında. Kesinlikle. Kasım ayında, Aralık ayında yine buradayız. Ölmez sağ kalırsak bakarız gelişmelere. Tabii ki biz hep takipçisi olacağız. Cisimle ilgili belki iyi, dünyanın hayrına olacak bir şey ama belki de yine iddialar var bu konuda. Acaba bir saldırı hazırlığında olabilir mi? Bekleyeceğiz, göreceğiz diyelim. Kuzey Atacan'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bir başka programda görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın. Çıkışa abone olmayı unutmayın.